8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konumuz plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Murat Gürel. Murat Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Hocam. Sizinle burada karşılaşmak çok güzel. Hastane dışında bir yerde. Aynen öyle. Bir meslektaşımı ağırlamaktan dolayı onur duyuyorum hakikaten. Hem de mesai arkadaşım çünkü zaman zaman aynı hastanede ameliyatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Hocam bugün çok önemli bir konu seçmişsiniz hakikaten ve toplumda pek çok kişinin problemi, hem sağlık problemi hem de estetik problemi. Bununla ilgili olarak size sorular yöneltmek istiyorum. Santral pedikül tekniği, özellikle meme küçültme ve dikleştirmede sizin başarıyla kullandığınız bir teknik. Bu teknikten biraz bahseder misiniz? Santral pedikül teknik aslında çok eskiden beri kullanılan, bilinen bir teknik ama kendine göre bir has özellikleri var. Evet. Meme başını korumak üzere biz bir pedikül üzerinde memeyi bırakıyoruz. Santral pedikül dediğimizde de memenin komple kendi üzerinde meme başını bıraktığımız bir teknik. Evet. Bu teknikle beraber meme başını koruyarak yeni yerine taşıdığımızda onu yeni yerini açtığımız cep biraz yukarıda yerleşimli oluyor ve memenin daha yüksek bir diri olmasını sağlayabiliyor dikleştirme ameliyatlarında ya da formunda. Evet, böyle konik, böyle sanki protezli gibi değil mi? Evet. Hele bitirdikten sonraki sonuçlarınızı görüyorum, bayılıyorum gerçekten. Ellerinize Sağ olun, sağlık diyorum. teşekkür ederim. Peki hocam meme dikleştirme, memenin sağlığını nasıl etkiler? Memenin sağlığı daha bir genç görünüm ve diri bir görünüm verir. Evet. Memenin sağlığı açısından hani emzirme gibi bir fonksiyon açısından belki bazı tekniklere göre etkilenme olabilir. Ama santral pedikülde bu memenin komple sak korumuş olduğumuz için böyle bir durumda da karşılaşmıyoruz. Sağlığı açısından pek bir olumsuzluk da görmüyoruz. Güzel meme dikleştirme ameliyatlarında uygulayabiliyoruz. Peki meme dikleştirme ve küçültme birbirinden biraz farklı ama benzer konular, benzer kavramlar. Dikleştirmede meme küçülür mü? Şöyle bir şey, bunu hastalara bazen şu örnekle anlatıyorum. Siz bir tayt giydiğinizde aslında hacminiz aynı ama biraz incelmiş gibi oluyorsunuz. Evet. Meme dikleştirme ameliyatı olduğunuzda da deri zarfını topladığımız zaman siz biraz küçülmüş gibi görünebilirsiniz ama daha dik ve diri bir görünüme ulaşıyorsunuz. Aslında hacmen küçülmüyor fakat sıkılaşıyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir tabiriniz çok güzel. Bunu ben de kullanmak isterim eğer müsaade ederseniz. Tabii ki. Hakikaten çok güzel. Peki meme dikleştirme ameliyatlarında iz kalıyor mu? Bu izler nasıl oluyor? Biraz bu izlerden bahseder miyiz? Evet, tabii ki bir kesi yapıyoruz ve bu kesinin izleri var. Bu izlerin az kalması tabii ki hastanın kendi yapısına da bağlı olmakla beraber deriye biraz yük binmemesine de bağlı. Biz tabii ki bunlara dikkat ediyoruz. İzler çizgi halinde bir iz şeklinde kalıyor. Santral pedikül tekniğinde de ters T insizyonunu kullanıyoruz. Bu şekilde meme başı çevresi aşağı vertikal bir kesi ve altta bir inframammarial fold'da horizontal bir kesimiz mevcut. Ama bu iz tabii ki dediğim gibi çizgi halinde kalması için gerekeni yapıyoruz. Peki ameliyatı yaptınız, son derece başarılı ama bunun bir de sonrası var. Yani memenin tekrardan formunu alması, oluşması. Bu dönemde hastanın dikkat etmesi gereken şeyler neler? Biraz da bundan bahseder misiniz? Yani ameliyat olmuş bir kişi neler yapmalı, nelere dikkat etmeli? En önemli şey tabii ki yükün ilk başta memeye düşmemesi için bir koruyucu sütyen, dikişlerin üzerine basmayan ve saran bir sütyen giymesini istiyoruz. Biz bunu kendisine sağlıyoruz. Evet. 2 ay kadar bir süre içerisinde bu sütyenle devam ettikten sonra normal sütyenlere geçebilir. Onun dışında bir hareket kısıtlılığımız yok. Normal bir hayatına devam edebilir. Ödemler geçtikçe de kendi şekline ulaşacaktır. Başka bir özel önerim benim yok hastalar açısından. Peki hocam, şimdi hastalar bize bazen diyorlar ki bu ameliyatın bir yan etkisi var mı? Aslında bizim ameliyatlarımızın yan etkisi olmaz ama riskleri olabilir. Risk var mıdır? Biraz riskten bahseder misiniz? Yan etki demeyelim de risklerden bahsedelim. Tabii ki yani risk olmayan bir durum yok. Dişimizi çektirirken bir lokal anestezik yaparken bile bir durumla karşılaşabildiğimiz gibi cerrahi işlem kesiyoruz, içeri giriyoruz. Ama ne gibi riskler olabilir? Enfeksiyon olabilir, Evet. yara açılması olabilir, Evet. akıntılar olabilir Evet. ve önemli olan meme başında his kusuru ya da doku kaybı gibi durumlar olabilir. Fakat bunları da tabii ki cerrahi olarak, nosyon olarak dikkat ettiğimizde karşılaşma oranlarımız çok düşük. Bir hekim zaten sonrasını da onarabiliyorsa, komplikasyonlarla baş edebiliyorsa Evet.
bu işi yapabiliyor. Evet. Doğrusu da bu. Uzmanlık da bu demek. Aynen öyle hocam. Peki bu ameliyat hocam kimler olmalıdır? Yani meme dikleştirme ya da meme küçültme ameliyatlarını kimlere yapıyorsunuz? Kimlere öneriyorsunuz? Meme dikleştirme ameliyatı isteyen herkes, ihtiyacı olan tabii ki Evet. olabilir. Yaş olarak ergenliğin, yani hormonların oturması, bir erişkin dengesine geldiği yaş 18 yaş ve sonrasında, üst yaş sınırı da özellikle bir tansiyon, kalp rahatsızlığı engel olacak bir durum olmadığı sürece her hasta bu ameliyatı olabilir. Kimler ihtiyaç, hani bir yan soru olarak açayım, kimler ihtiyaç duyabilir? Evet. Çok kilo aldınız, verdiniz, bariyatrik hastasınız, göğüslerde sarkma oldu, hamilelik süreci sonrası veya genetik bazı durumlar, hastalıklar varsa sizde ve göğüste sarkmayla karşılaşmışsınız, bu ameliyatları olabilirsiniz. Hocam peki operasyonda, özellikle operasyon sonrası ile ilgili olarak pek çok hastanın bir korkusu oluyor. Ağrı olacak mı, yatacak mıyım? Yani o ağrı sürecinden biraz bahseder misiniz? Evet. İlk gün ya da bir gün ağrımız tabii ki oluyor. Ama sonrasında bu ağrılar, yara ağrıları zamanla azalıyor. 3 günden sonra daha rahat hareket edebilir hale geliyoruz. Ama bir protez ameliyatı olsaydı böyle demeyecektim. Evet. Çünkü ben genelde kas altını tercih ettiğim için bunda bir gerginlik ve ağrı bir aya kadar böyle bir hissiyat olabilir. Ama genellikle 3 gün ve bir hafta arasında da bunun da ağrıları geçiyor. Anladım. Peki bir hastanın memesinin sarkık olduğunu nasıl anlarız? Yani sarkıklık terminolojik olarak ne anlama geliyor? Evet, meme başının meme alt katlantı çizgisi vardır. Evet. Halk arasında. Kıvrım diyoruz. Kıvrım Alt diyoruz. kıvrım. Evet. Alt kıvrım dediğimiz. Meme başının onun biraz üzerinde olması gerekiyor. Doğal ve güzel bir görünümü açısından. Bu meme başı, meme alt katlantı çizgisi seviyesi ve altına indikçe memede sarkma seviyeleri gerçekleşiyor. Biz de o zaman düzeltme için hasta eğer uygunsa hacminin azlığına, çokluğuna göre de karar vererek bu ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Bir de günümüzde hocam yani malum ki bu ameliyatı yaptırmak isteyen bekar, evlenmemiş kişiler var. Bu kişilerin en çok sorduğu sorulardan bir tanesi. Emzirebilir miyim? İkinci sorum da şu olacak. Mesela genç bir kız, işte 14-15 yaşında ama göğüsleri çok sarkık ya da çok büyük. Yani yaptırabilir mi? Yani illa 18 yaşını doldurmak zorunda mı? Bu iki sorumu kombine bir şekilde soruyorum. Kombine ameliyat gibi. Emzirme ile ilgili bir sorun, gene meme başı altında süt bezlerinden gelen kanallar zedelenmediği sürece emzirme ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Ben görmedim, kitapta yazıyor, var deniyor ama ben görmedim, gören de pek olduğunu zannetmiyorum. Evet. Meme başı kaybı olmadığı sürece tabii Evet. ki. 18 yaşın altında da eğer kişi boyu uzamıyorsa, artık kilo ve hacim artmıyorsa 18 yaşın altında da, hani ergenlik herkeste 18 yaş diye olacak diye bir durum yok. Evet. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Peki hocam özellikle konuya başlarken santral pedikül dediniz. Şimdi sonuçta meme küçültme ya da dikleştirmelerde farklı pek çok teknik var. Evet. Ve siz bu tekniklerin hepsine de hakim bir hekim olarak neden santrali tercih ediyorsunuz? Neden tercih ettiniz daha doğrusu? Çok kritik bir soru. Evet, aslında en önemli anlamını veren şey bu. Evet. Santral pedikülde memeyi ortaya koyuyoruz. Bir parmak kalınlığında üzerindeki deriyi kaldırıyoruz. Ve köprücük kemiği altında şurada bir kocaman bir cep açıyoruz. Evet. Memeye yeni formunu verirken bu en üst seviyede, top seviyede bir yerde yuvarlak bir formunu vererek, görerek göğüs kası üzerinde şekillendiriyoruz. Her meme iniyor. Tabii Evet. ki inecek. Evet. Bu indiğinde normal olması gereken yerde, formunda kendi şeklini oluşturuyor. Bu da tercih sebebi oluyor. Sorun Diğer tekniklerle olan farkını özellikle öğrenmek farkı en önemlisi bu. Daha uzun vadede dikliğini koruyabildiğine inanıyorum ve formunu ve şeklini koruyor. Formunu ve şeklini daha güzel veriyoruz. Yani biraz kare görünüm olmuyor. Yumurta gibi bir memede görünümü sağlayabiliyoruz. Peki hocam bu teknikle ya da bu meme ameliyatları yani meme dikleşme ameliyatları kalıcı işlemler mi? Doğalı sarkıyor. Bizim yaptıklarımızın da tabii ki sarkacak. Evet. Yani öyle bir sarkmaz diye bir kavram yok ama en çok koruyabildiğimiz seviyeye getirebilmemiz
mesela kilo alıp vermelerden, hamilelik sonrasında gene ihtiyaç olabileceğini bilmek gerekiyor. Hiçbir zaman eski haline gelmeyecek diyorsunuz ama mutlaka bir miktar zamanla, tabii kişiye göre de değil mi? Derisinin Evet. yapısına göre. Evet. İlk halinden de güzel olabiliyor. Ama tabii ki o da hep öyle kalmayacak. Yani hastaların aslında aklında takılan ya da algıladıkları şey, cerrahi oldum bu ömür boyu gidiyor. Öyle bir şey yok. Yüz germe yapıyoruz. Nasıl bir 10 yıl geriye çekiyoruz? O Evet. seviyeden tekrar yaşlanmaya başlıyor hastamız. Evet. Etkileri tekrar görüyor. Göğüste de aynı durum mevcut. Peki yine hastaların böyle en sık sorduğu sorulardan bir tanesi. Protez de koyuyor musunuz bu ameliyatlarda? Meme dikleştirme ve protez ameliyatı evet yapıyoruz. Eğer meme hacminde bir eksiklik varsa, fazlalık varsa da tersine küçültme de yapıyoruz dikleştirme ile beraber. Evet. Ama burada bir şey var. Santral pedikülle protez ameliyatını pek tercih etmiyorum. Önce santral pedikül ameliyatını yapmayı, belli bir süre sonra protez koymayı tercih ediyorum. Çünkü iki doku farklı kıvamdalar. Yani Evet. densleri farklı. Adaptasyonlarında zorluk olabiliyor. Çünkü bazı hastalar hep şu soruyu soruyor. İşte küçültme için gelmiş, göğsü büyük mesela. Silikonda koyacak mısınız? Ya da işte silikon konulursa bu daha kalıcı oluyormuş gibi bir algı var, bir yargı var yani daha doğrusu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi soru biraz öncekisi de eksik kalmış Evet. gibi oldu. İhtiyaç varsa santral pedikülsüz bir teknikle, yani klasik, traditional kullandığımız tekniklerle protez ve dikleştirme ameliyatı hastalar için daha uygun ve güzel olabiliyor. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten çok detaylı, çok ayrıntılı, kıyaslamalı örneklerle konuyu muhteşem özetlediniz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sizinle burada olduğum için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun böyle bir imkan ve fırsatı tanıdığınız için. Evet efendim. Bugünkü konuğumuz plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör Doktor Murat Gürel idi. Kendisine vermiş olduğu güncel ve özel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızla devam ediyor.